Tarihler 2011 yılının Şubat ayını gösteriyordu. Konumu bilinmeyen bir noktada Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi iki elini avucunun arasına alarak düşünmeye başladı. Muhalifler ülkenin dört bir yanında onu ve yardımcılarını arıyordu. Şimdi ne olacaktı? Kendisini istemeyen Libyalılara kendisini tekrar kabul ettirebilecek miydi? Halk onun yönetiminden sıkılmıştı. Bu içerikte Türkiye'nin 2011 yılında Libya'dan yaptığı sivil tahliye operasyonunu ilk kez modelleme yöntemi ve saha içinden bilgilerle sizlere aktaracağız. Bu içerik, bilgilendirme sürecini desteklemek amacıyla kurgusal bir anlatıyla hazırlanmıştır. Videodaki tüm bilgiler açık kaynaklardan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin paylaştığı verilerden oluşmaktadır. هذول اللي وراهم اللي يقوموا بالعمل هذا يعطينهم حبوب راهو مش بإرادتهم. 15 Şubat 2011'de Libya'nın dört bir yanına yayılan gösteriler iç savaşa dönüştü. Kimin nasıl bir hesabı vardı? Kaddafi'den sonra ne olacaktı soruları yüksek sesle sorulmaya başlandı. O günlerde ülke ikiye bölünmüştü. Ülkenin doğu yakasını kontrol eden Kaddafi destekçileriyle batısında Kaddafi karşıtı gruplar birbiriyle çatışma halindeydi. Ülkenin orta bölümü ve özellikle çöl bölgelerinde ise çok sayıda kabile kendi bölgesini korumak için silahlarına sarılmıştı. Ancak ofisinde saatlerce düşünen sadece Kaddafi değildi. Libya topraklarında çok sayıda farklı ülkeden vatandaşlar yaşıyor ve çalışıyordu. Özellikle inşaat ve altyapı yatırımlarını tamamen yabancı yatırımcılar organize edip çalışıyordu. Bu yabancı yatırımların içindeki en büyüklerden biri de Türkiye Cumhuriyeti'ydi. Kaddafi şimdi ne olacak diye düşünürken Libya'dan 2186 kilometre uzaklıkta Ankara'daki Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı'nın ışıkları hiç sönmemişti. Libya'da yaklaşık 25 bin Türk vatandaşı bulunuyordu. Çoğu inşaat sektöründe çalışan işçiler, mühendisler ve iş insanlarından oluşan bu vatandaşlarımız güvenlik tehdidi altındaydı. Dönemin Başbakanı Erdoğan tarafından hükümete, orduya ve Dışişleri Bakanlıklarına talimat gitti. Bu karar sadece 6 kelimeden oluştu. Hazırlıklarınızı yapın, Libya'daki Türkleri tahliye edeceğiz. Derhal kriz masası kuruldu. Ana merkez Ankara'ydı. Tüm direktifler buradan ilgililerine ulaştırıldı. 3 temel hedef belirlendi. Bunlar: birincisi vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde tahliyesi, ikincisi diğer ülke vatandaşlarına insani destek sağlamak, üçüncüsü ise uluslararası alanda Türkiye'nin kriz yönetimindeki liderliğini göstermekti. Özellikle deniz kuvvetlerine ve hava kuvvetlerine dikkatli olmaları söylendi. Çünkü Türkiye ile Libya arasında kara bağlantısı yoktu. Ayrıca Libya'nın komşuları olan Mısır ve Tunus'tan da yardım istenmedi. Türkiye tüm süreci tek başına yönetebileceğini göstermek istedi. Günlerden 18 Şubat 2011'e geldik. Tüm süreç ise 5 Mart'ta tamamlanacaktı. Türkiye'deki Aksaz deniz üssünden askeri fırkateynler ve Türkiye'nin çeşitli noktalarından sivil feribotlar derhal yola çıktı. Araba, değerli iş aletleri, vinçler ve Libya'daki Türklerin değerli eşyalarını sorunsuzca ülkeden çıkartmak için kullanıldı. Askeri fırkateynlerin üstünde hava savunma sistemleri ve acil durumlar için tam teşekküllü hazır helikopterler yer alıyordu. TCG Oruç Reis ve TCG Giresun gibi askeri fırkateynler yola çıktı. İşin içinde Türk Hava Yolları, AFAD, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Kızılay, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı vardı. Bölgede iç savaş durumu olduğu için Türk Silahlı Kuvvetleri ağırlıklı olarak kullanıldı. Ankara'dan alınan karar Libya'daki Türk Büyükelçiliğine kripto mesajla ulaştırıldı. Yeryüzüyle kesintisiz iletişim için Türk üretimi uydular kullanıldı. TürkSat 1C ve TürkSat 2A uyduları operasyonda yer aldı. Sivil uçaklar olarak Türk Hava Yolları envanterindeki Airbus 330'lar ve Boeing uçaklar kullanıldı. Bunlar normal sivil uçuş olarak dizayn edildi. Yani içerisinde revir, sedye, serum ünitesi, acil durum travma bölümleri gibi alanlar yoktu. Koltuklar, bagaj alanları ve uçağın kendi tuvaletiyle kokpiti vardı. Ancak sivil uçuşlardaki pilotların tamamı Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişi olan Türk Hava Yolları pilotlarıydı. Yani eskiden asker pilotlarken o günlerde sivil bir meslek hayatı tercih edenlerden seçildi. Askeri uçaklardan F-16 ve F-4'lerle havadan ikmal uçakları da hava koridorunun emniyetini sağladı. Sivil uçaklara havadan ikmal imkanı olmadığı için bu uçakların sürekli inip kalkması gerekiyordu. Bunun için havalimanları ve uçuş koridorundaki tüm emniyetler sağlandı.
Sivil uçakların içinde ise güvenlik görevlileri tüm yolculara refakat etti. Tüm uçuşlara ve yerdeki operasyona destek olması için AWACS uçakları bölgeye gönderildi. Bunlar havadan kontrol ve koordinasyonu sağlıyor. Kriptolu iletişim kurabiliyor. Ayrıca diğer uçaklar ve uydularla temas kurabiliyor. Uçtukça belirledikleri alanlarda seri fotoğraflama yaparak alanın haritasını ve mevcut durumunu çıkartıyor. Bunu saniyede çok sayıda kare çekimi olarak düşünebilirsiniz. Ortalama olarak 1 saniyede 4 ayrı kare çekebiliyor. Fotoğraflar arasındaki piksel farklılığından yakalama yapılıyor. Ancak bu başarı kolay elde edilmedi. Şimdi karşılaşılan zorluklara ve çözümlere bakalım. Libya'daki koşullar operasyonu son derece zorlu kılıyordu. İlk olarak güvenlik sorunu. Trablus ve Bingazi'deki havaalanları ve limanlar çatışmaların tam ortasındaydı. İkinci olarak hava sahası kısıtlamaları. NATO'nun uçuş yasağı uçak seferlerini karmaşıklaştırdı. Üçüncü olarak lojistik karmaşa. 39 farklı ülkeden sivillerin kimlik doğrulaması ve organizasyonu büyük bir koordinasyon gerektiriyordu. Türkiye'de o günlerde Türk üretimi yüksek kapasiteli İHA olmadığı için Amerika'dan kiralanan İHA'ları kullanmak zorunda kaldı. Predator ve Raptor tipi Amerikan İHA'ları kiralandı. Günümüzde benzer bir tahliye operasyonu yapılsa kendi yerli ve milli İHA'larımızı kullanırdık. TUSAŞ üretimi Anka ve Bayraktar üretimi TB2'ler gözetleme ve operasyon sırasında kontrol amacıyla Libya ve Türkiye semalarında havada olurdu. Bayraktar TB2 27 saat havada kalma kapasitesine sahip. Ayrıca 25.000 feet seviyesine kadar yükselebiliyor. Bu da ortalama bir yolcu uçağının uçtuğu yükseklik olarak biliniyor. Böylece hava sahasının daha geniş imkanlarla kontrolü ve karayla denizdeki birimlerin koordinasyonu daha da kaliteli şekilde sağlanabilirdi. Ek olarak Anka İHA'larımızda 30 saat havada kalış süresine sahip. Bu da yaklaşık 20 gün süren tahliyede gün başına sadece 1-2 farklı model İHA uçurarak süreci yönetme imkanına sebep olurdu. Büyükelçiliğin iletişim hattı, mail, telefon, Türkiye'deki ailesi dış işlerine ulaştı ve iletişim bu şekilde sağlandı. Libya'da yaşanan ve dönmek isteyen tüm Türklerin tahliye noktalarına gelmesi organize edildi. Ülkedeki tüm Türklerin kullanacağı rota, yola çıkacağı saat ve alana varması planlanan saate kadar sivil kadrolar tarafından organize edildi. Yol durumu öğrenildikten sonra İHA'larla ve savunma sistemleriyle yolun güvenliği sağlandı. Yollardaki elektrik direkleri, galvaniz direkleri, metal işleme atölyeler, elektrik hatlarında çalışan Türkler vardı. Bingazi'nin güneyinde 200 kilometrelik hat var. Buradan tahliyeler yapıldı. Libya'dan çıkacak kişiler güvenli bir şekilde sahil şeridindeki tahliye merkezlerine ulaştı. Feribotlar da araba, değerli iş aletleri, vinçler vesaireleri çıkartmak için gitti. Hava kontrolörleri hem sivil hem asker kişilerden oluşuyor. Çünkü yakın hava desteği için de asker olması gerekiyor. Denizlerde de Navtex ilan ediliyor. Aksaz üssünden çıkan gemilerin zararsız geçiş hakkını kullanması için Yunanistan makamlarına da haber verildi. Tahliye edilecek tüm vatandaşlar için kontrol noktaları kuruldu. Üstleri ve eşyaları arandı, sabıka kontrolleri yapıldı. Pasaport ve kimlik kartlarıyla teyit edildi insanlar. Çifte pasaportlarda da ikinci ülkelerden teyit alındı. Çünkü Libya'daki Türklerin içinde de birbiriyle husumetli olanlar veya düşman olanlar olabilirdi. Yolcular teker teker müsait ulaşım araçlarına alındı. Herkes koltuğuna oturdu ve kemerlerini bağladıktan sonra gemiler ve uçaklar Türkiye'ye doğru yola çıktı. O sırada dünya üzerinde uçan diğer tüm sivil ve askeri uçaklarla rotaların karışmaması için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından irtifalandırma yapıldı. Yani o sırada Nijerya'dan İngiltere'ye uçan X uçağının alana girmemesi ve karışıklık olmaması için de ayarlamalar yapıldı. Tahliye noktalarına herhangi bir saldırı olmadı. Ülkeden çıkartılacak tüm vatandaşlara asker kumanyaları dağıtılmıştı. Bunların içinde barbunya plaki, yeşil mercimek, konserve yiyecekler, ton balığı, fasulye plaki verildi. O zamanlarda ısıtmalı kumanyalar yoktu. Ayrıca NATO'dan da kumanya desteği alındı. NATO'dan alınan desteklerde de Amerikan tipi kumanyalar vardı. Libya'dan gelen insanlar İçişleri Bakanlığı'nın kontrolünde Marmaris İstanbul'a getirildi. AFAD ve devlet görevlileri karşıladı. Gelenler Türk makamları tarafından kırmızı karanfillerle karşılandı. Çoğu vatandaş kendi imkanlarıyla ailelerinin yanına veya Türkiye'deki ikametlerine döndü. Geçici barınma ihtiyaçları içinse oteller ve devlet misafirhaneleri kullanıldı. Libya'dan gelen her kişi
her evcil hayvan genel sağlık kontrolü prosedürlerine tabi tutuldu. Gümrüklerden nasıl giriş sağlıyorsak aynı şekilde muamele yapıldı. Bu tahliye operasyonunda farklı ülke vatandaşları da Türkiye'ye getirildi. Daha sonra Türkiye'deki konsolosluklar aracılığıyla ilgili kişilerin kendi ülkelerine dönüşleri organize edildi. Bu yolculuklar içinde uçak ve otobüs seferleri kullanıldı. Özellikle NATO üyesi ülke vatandaşlarından Libya'da mahsur kalanlar da kurtarılıp önce Türkiye'ye getirildi. Daha sonra kendi ülkelerine emniyet içerisinde gönderildi. Libya'dan çıkış için toplam 59 uçak ve 20 gemi seferi düzenlendi. Türkiye haricinde 39 farklı ülkeden vatandaşların da tahliyesine destek sağlandı. Örneğin BP şirketinde çalışan İngiliz mühendislerin de tahliyesi Türkiye tarafından ayarlandı. Değerli GZT izleyicileri, 2011 yılında Libya'dan gerçekleşen tahliye operasyonumuzun detaylarını sizlere aktardık. Videomuzun sonuna gelirken günümüzde benzer bir tahliye yapılsa hangi imkanların kullanılabileceğini aktaracağım. Sonrasında da durum değerlendirmesiyle videomuzu tamamlayacağız. Günümüzde benzer bir tahliye operasyonu yapılması gerekirse TCG Anadolu ve yetişmesi durumunda TCG Trakya isimli gemilerimiz kullanılabilir. Ayrıca Bayraktar ve Sancaktar isimli çıkartma gemileri de tahliyeler için kullanılabilir. Artan tanker uçak sayısı sebebiyle havayolu güvenliği ve kontrolü daha üst düzeyde de sağlanabilir. Türk üretimi uyduların artması sebebiyle iletişimde sorun yaşama ihtimali en aza inebilir. Türk Deniz Kuvvetleri tarafından yürütülen Milgem programının katkılarıyla denize indirilecek yeni korvet ve fırkateynler olası tahliyede yer alacaktır. Şimdi operasyonun sonuçlarına ve etkilerine bakalım. 2011 Libya tahliye operasyonu, modern Türk tarihindeki en büyük ve en başarılı tahliye operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti. Benim çalıştığım yer şu anda yok. Kalmadı. Türk firmasına mı ait orası? Türk firması. Yani Türk-Arap ortağı. Birincisi kurumlar arası kusursuz koordinasyon. Dışişleri, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Hava Yolları ve diğer kurumlar tek bir hedef için birleşti. İkincisi lojistik kapasite. 59 uçak ve 20 gemi seferi Türkiye'nin altyapı gücünü gösterdi. Üçüncüsü teknolojik üstünlük. Uydu sistemleri ve iletişim ağları operasyonu hızlandırdı. Bu operasyonun etkileri sadece vatandaşlarımızı kurtarmakla sınırlı kalmadı. Uluslararası alanda Türkiye güvenilir bir aktör olarak konumlandı. 39 farklı ülkeden sivillerin tahliyesi Türkiye'nin insani sorumluluk bilincini ortaya koydu. Dahası vatandaşlarımız devletin kriz anlarında yanlarında olduğunu hissetti. Gelecek için ne gibi dersler çıkardık? Birincisi, acil durum planlarının sürekli güncellenmesi gerekiyor. İkincisi, teknolojik altyapı daha da güçlendirilmeli. Üçüncüsü, uluslararası işbirlikleri bu tür operasyonların başarısını artırıyor. Son olarak, 2011 Libya operasyonu sadece bir tahliye değil, Türkiye'nin kriz anlarında liderlik yapabileceğini dünyaya gösteren bir zaferdi. Bu tarz daha fazla içerik için GZT'ye katılmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Tarihler 2011 yılının Şubat ayını gösteriyordu. Konumu bilinmeyen bir noktada Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi iki elini avucunun arasına alarak düşünmeye başladı. Muhalifler ülkenin dört bir yanında onu ve yardımcılarını arıyordu. Şimdi ne olacaktı? Kendisini istemeyen Libyalılara kendisini tekrar kabul ettirebilecek miydi? Halk onun yönetiminden sıkılmıştı.